Bugün de artık hafta sonu canım sıkıldığı için şey bulamayınca kendimi AMC sinemalarına attım. Biraz gereksiz bir video olacak sanki, öyle hissediyorum ama pazar günümü böyle geçirmeyi planlıyorum. Çünkü hava çok kapalı 2 gündür. Gördüğünüz gibi bayağı depresif bir mod var. Ben de depresif modda yapılabilecek en iyi aktiviteyi seçtiğimi düşünüyorum. Biraz komik, saçma bir film var. Free Guy diye. Ben de geldim burada. Aileler geliyor buraya ama ben yine yalnız cowboy modumda AMC Theaters'ta. Tabii burada hiçbir zaman Türklüğümüze laf ettirmeyiz. Veremem yani, kusura bakmasın kimse. 6 seansına gireceğiz. Burada bir bar var tabii. Koltuklar efsane rahat. Göstereceğim şimdi. Efsane rahat. Extra fees. All our biggest and best screens are included. Enjoy exclusive for movies like these. Coming soon to an AMC near you. Bayağı rahat. Böyle söyleyebilirim. Tuşlar var. Bayağı yatış moduna geçtim şu anda. It was a name that sounded so much. İçeride bira içilebiliyor olması çok süper değil mi? But the world isn't that bad, though, is it? Oh, it's pretty bleak. If you ever met the dick responsible for this world, you'd agree. Are we talking about God? You've met God? And he's a dick? His name's Antoine. Herkes mutlu bir şekilde ailesiyle evine doğru yol almaya başladı. Ben tabii ki burada yapayalnız. Ben de isterdim tabii ki ailem burada olsun. Tüm hayatım burada kurulmuş olsun, burada doğmuş olayım çok isterdim ama maalesef bunları görüp şahit olmak bile bazen yeterli oluyor insana. O yüzden bundan sonraki hayatımızda bakacağız artık önümüzde. Buradaki o büyülü hayatı şey gibi düşünmek istemiyorum yani. İşte o büyük gökdelenler, müthiş işte lüks arabalar, lüks oteller, işte lüks evler gibi düşünmek istemiyorum sadece. Amerikan rüyası aslında gerçekten de mutlu bir hayat. Ailenizle, sevdiklerinizle problemsiz yaşadığınız bir hayat. Bundan sonrası için yapılabilir. Şimdiye kadar olmadı aslında. Çünkü Türkiye'de böyle bir hayat yaşamak çok mümkün değil. İnsanlar artık birbirine gülümsemiyor. Ben de bu duyguların özlemini çekiyorum aslında Türkiye'de yaşarken. Hiçbir şey için geç değil. Burada da bu duyguları yaşayarak
yaşın kaç olursa olsun tekrardan her şeye başlayabilirsin. Tabii bu çıkarımları sadece bir sinemaya girip bir sinemadan çıkıp bir anda edinmedim. Son 3 aydır, yaklaşık 2,5 aydır aslında Amerika'dayım. Daha önce de yurt dışına çıkmıştım. Orada da hep gözlemlediğim şeylerden birisiydi bu. Hayat tarzı ve hayat kalitesi çok farklı. O yüzden gördüğüm şeylerden ders çıkartıp ben de kendime buna uygun bir şekilde bir hayat kurmak istiyorum. Bunu da Türkiye'de yapmak istemiyorum açıkçası. Türkiye'de yapabileceğime inanmıyorum artık. Uzun süredir deniyorum, olmuyor. İnsanları da değiştirmek mümkün değil. Ben ancak kendimi değiştirebilirim. O yüzden ben kendi hayatımı değiştirmeye bakacağım bundan sonra. Bakacağız, yolumuza bakacağız artık. Daha mutlu bir hayat için Amerika'yı seçin. Bunu söylememdeki asıl sebep de bu arada sadece tabii insanların birbirine bakıp da gülümsemesi değil. Bu kadar basit değil hiçbir şey. Türkiye'de artık her şeyin kabak tadı vermeye başladığını hissediyorum. Artık gerçekten yaşamak istemiyorum orada. Yani ya sokağa çıkmayacağım ya evde oturacağım sadece ya da burada bir şekilde bir hayat kurmaya çalışacağım. Ne zaman olur bilmiyorum. Şimdi Türkiye'ye döneceğim. Belki döndüğümde bu yaşadıklarımı unutacağım. Ve tekrardan o karmaşanın içerisinde tekrar başka şeyler çıkacak karşıma. Bilmiyorum neler olacak. Ama yani eğer bunları gördükten sonra da tekrardan Türkiye'de yaşamaya devam edip o kaosu, o insanların birbirine duyduğu nefreti hayatıma sokarsam o zaman benim aptallığım derim. En azından bunları kaydediyorum ki bana hatırlatıcı olsunlar ileride. Belki işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, kaç kişi izlerse bu videoyu da belki o kadar insan da benimle aynı hisleri barındırarak, belki benim yaptığım çıkarımların benzerlerini yaparak, belki bazı insanlar da etkilenip kendi mutlu oldukları hayatı kurmak isterler. Ama şunu söyleyebilirim, herkesin mutlu bir şekilde yaşamaya hakkı var. Herkesin güvenli bir hayata ihtiyacı var her şeyden önce. Herkesin sokakta yürürken acaba yandan geçen adam beni öldürür mü korkusundan arınıp artık sevgiyle, mutlulukla yaşamaya ihtiyacı var. Yani bu yolda yaşamak isteyen insanlar varsa bence Türkiye'de artık durmanın gerçekten hiçbir manası yok. Daha fazla büyüyen bir kaosun içerisinde, özellikle İstanbul'da daha fazla yozlaşan bir kültürün içerisinde yaşamanın hiçbir manası yok. Bunun milliyetçilikle de bir alakası kalmadı artık. Artık herkes kendi yoluna bakmak zorunda. Herkes kendi çıkarını düşünmek zorunda. Herkes kendi hayatını düşünmek zorunda. Ben de artık bu yolda ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunun da bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Umarım herkes bir gün bu seviyeye ulaşabilir. Ben de dahil olmak üzere. Çünkü ben de daha o seviyeye ulaşabilmiş değilim. Önümüzdeki güzel günleri bekliyoruz. Bir pazar akşamının sonu. Artık evimize dönebiliriz. Ki buradan 2 dakika uzaklıkta falanız. Görüşmek üzere. Bir şöyle alta bir piyanolu bir şey atayım. Birlikte yürüyelim. Hayat kaos ile değil, düzen ile olduğu zaman mutlu ve bu düzeni gerçekten burada hissedebilirsiniz. Bu gördüğünüz araba bu arada tahminimce maksimum $50.000 diye tahmin ediyorum.
Bu araçlar gayet erişilebilir fiyatlarda. Amerika'da yaşıyorsanız burada zaten maaşınız $2000'ın altında çok nadiren oluyor. Çok kötü işlerde çalışıyor olmanız lazım $2000 altında çalışmanız için. Zaten minimum $1500 limit var. Asgari ücret $1500 gibi bir şey. O yüzden $50.000'lık bir arabayı almak aslında o kadar zor değil. Burada genelde yıllık maaş $60.000, $50.000. Normal kalifiye bir işte çalışıyorsanız yıllık $50-60.000 kazanabiliyorsunuz. Tabii bu araçlar lüks araçlar. $5-10.000 da gayet güzel arabalara sahip olabiliyorsunuz. Banka kredisiyle kredi notunuzu yükselterek burada bir yıl içerisinde bir araç, birkaç yıl içerisinde bir araç alıp araç sahibi de olabilirsiniz. Ev sahibi de olabilirsiniz. Amerika'nın meşhur mortgage'ları var. 20 yıl vadeli. Sanki kira ödüyormuşsunuz gibi. Aylık $500, $1000. Sanki kira parası veriyormuş gibi ev sahibi oluyorsunuz. Ve bunun altında bir düzmece yok. Bizim Türkiye'deki o TOKİ sistemleri, kooperatif sistemleri gibi değil. Tamamen gidiyorsunuz, evinizi siz seçiyorsunuz. Bankayla görüşüyorsunuz. Banka size bir ödeme sistemi çıkartıyor. Siz de onu düzenli bir şekilde ödüyorsunuz. Ev sahibi oluyorsunuz. İstediğiniz evin siz sahibi oluyorsunuz. O yüzden buradaki hayat tamamen insana odaklı kurulmuş bir hayat. Tamamen insanların mutluluğu için, normal bir hayat sürebilmesi için düzenlenmiş bir yaşam stili var. O yüzden sosyal devlet burası. Bugün bir komedi show vardı. Ona gelmiş insanlar. Çok dağınık konular hakkında konuşmuş oldum. Ne alaka ben de bilmiyorum. Sinemaya gittim. Oradan nasıl bağladım bilmiyorum ama görüşmek üzere.